Bu video Filistin'le alakalı olacak. Sumut filosuna yapılan hukuka aykırı müdahalelerle alakalı olacak. Bundan sonrasını izlemek istemeyenler videoyu burada kapatabilir. Dün akşamdan beri olanları takip ediyorum ve gerçekten bağırarak ağlamak istiyorum. O kadar sinir bozucu, o kadar insanlık onuruna aykırı hareketler var ki Sumut filosu başlangıçta 100 gemiden oluşan bir filo olarak düşünüldü. Sonrasında 44 gemiyle yola çıktılar ve bugün 2 Ekim 2025 yılındayız. 40 kadar gemiye müdahale edildi. Birkaç gemi ablukayı büyük ölçüde kırdı ve Gazze kıyılarına doğru yaklaştı. Fakat şu an için gemilerden hiçbir haber alınamıyor ve müdahale edilen, hukuksuz şekilde müdahale edilen gemiler Ashdod limanına getirilecek. Aktivistler de aynı şekilde Ashdod limanına getirilecek. Son gelişmelere göre aktivistlerin açlık grevine girdiği duyuruldu. Bu gemilerdeki insanlar sivil toplum kuruluşunda insanlara, masum insanlara aylardan ve senelerden beri açlıkla terbiye edilen insanlara erzak götürmek isteyen insanlar. Kesinlikle herhangi bir silah veya delici, kesici aletleri yok. Sadece erzakları var ve gemilerinde bolca adalet, umut, insanlık var. Buna rağmen İsrail devleti hukuksuz bir şekilde gemilere müdahale ediyor. Beyaz bir sıvı sıkıyor. Pasif direniş gösteren insanları oturup oradaki aktivistlere can yeleğini giyerek telefonlarını sulara atan aktivistlere müdahale ediyorlar. Gemilerdeki kameralar anons yapılıyor. İsrail ordusu, İsrail askerleri tarafından yaklaşan gemilere onları bir şekilde taciz ediyorlar ve özel cihazlarıyla önce kameralarını bozuyorlar çünkü müdahalelerin gözükmesini istemiyorlar. Bu videoyu çekiyorum, çekmek zorundayım. Herkesin 2-3 kelime etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuşmalar YouTube tarafından sevilmiyor. Büyük ihtimalle de uyarı alacak bu video. Ama bunu yapmak zorundayım çünkü bu işin herhangi bir dini yok, bu işin herhangi bir siyasi boyutu yok. Ben insanım diyen insanların 2-3 kelime etmesi gerekiyor bu konuda diye düşünüyorum. Bu yapılan müdahaleler hukuksal olarak yanlıştır. Deniz hukukuna göre orası uluslararası sulardır ve özellikle 3. devlet konumundaki devletlerin, ki burada yardım eden farklı devletler, yardım edilen farklı bir devlet, Filistin devleti, 3. konumdaki İsrail devletinin bir müdahalesi söz konusu olmaması gerekir. Bu hukuka aykırı bir durumdur. Uluslararası sularda gemilere müdahale edilmenin hukuksal olarak bazı istisnaları vardır. Mesela haydutluk ve korsanlık gibi durumlarda müdahale edilebilir. Yasaklı madde taşınması, insan ticareti yapılan durumlarda müdahale edilebilir. Ya da İsrail'in iddia ettiği gibi bir abluka durumunda, ama ablukanın da hukuka aykırı olmaması gerekir. Burada bir hukuka aykırı abluka vardır. Ablukanın hukuksal olarak meşru olması için bir devletin kendini meşru olarak koruyor pozisyonda olması gerekir. Ama burada kendini koruyan ve müdahalede bulunan devlet zaten belli. Yani burada bir abluka olmaması gerekir. Kaldı ki oradaki açık denizler zaten Filistin devletinin karasuları, İsrail'in değil. Ülkelerden fiziksel olarak bir müdahale ve yaptırım şu ana kadar pek göremedik. Bu müdahalelerde bulunan ve fiziksel olarak kendi canını gerekirse hiçe sayarak oraya giden insanlar halk, sivil toplum kuruluşuna mensup olan insanlar ve büyük bir insanlık onuruyla birlikte oraya gidiyorlar. Evet, oraya erzak taşımak niyetleri, ama ilk niyet bu değil. Yıkılmaz denilen, kırılmaz denilen ablukanın bütün dünyaya kırılıyor olduğunu, kırılabileceğini göstermektir. Çok sinirli, çok öfkeli olmakla birlikte aslında bir yandan da umut doluyum. Çünkü çok fazla yaklaştı bu sefer birkaç gemi Gazze sularına ve bu gerçekten de çok anlamlı. Erzak götürmek değil aslında buradaki mevzu. Bu kırılamaz denilen ablukayı kırmak ve tüm dünyaya onurlu bir direniş sergilemek. Çok şey söylenir aslında. Daha önceki videolarımda özgürlükten bahsediyoruz ama belki ben bunları söylediğim için bile bu videoya uyarı gelecek. Yayılmayacak algoritmalar maalesef ki birilerinin ellerinde. İsrail şu an için influencerlarla sosyal medyayı güçlendirmek için toplantılar yapıyorlar. Onlara ciddi paralar yatırılacağı iddiaları var. Onların lehine paylaşımlar yapılsın diye milyonlarca halk hiçbir beklenti içine girmeden Filistin'i destekliyor. Daha çok şey söylenir. Dediğim gibi çok şey söylemek istiyorum. Hem öfkeliyim, hem üzgünüm, hem kırgınım, hem
Bir yandan da artık bunun son bulacağını düşünüyorum. Yani bir yerde artık bunun kırılacağına inanıyorum. Bugünkü yaşananlar, o insanların, gemideki o halkın oraya giderken ki biz korkmuyoruz demesi, kimi dua ediyor, kimi şarkı söylüyor. Ama hepsi umutlu, hepsi bir şey için oraya gidiyorlar. Hepsi tek bir amaç için oraya gidiyorlar. 497 yanılmıyorsam kişiden oluşan bu filo, yaklaşık 37 Türk vatandaşımız uluslararası sularda alıkoyulmuştur. 200'e yakın dünya vatandaşı alıkoyulmuştur. Sesimizin çıkması gerektiğini düşünüyorum. Sanıldığından daha fazla sosyal medyanın gücü olduğuna inanıyorum. Şu an bütün dünya aslında görüyor, biliyor. Neden bir şeyler yapılmıyor? Neden devletler bazında bir somut kınamalardan bahsetmiyorum. Kınamaların artık şu an için benim nezdimde bir değeri yok. Gerçekten fiziksel olarak neler yapılabilir? Fiziksel olarak nasıl yaptırımlar uygulanabilir? Çünkü bu yapılanlar insanlık dışı şeyler. Kelimelerimi daha farklı kullanmak isterdim ama dediğim gibi bu videonun yayınlanmamasını ve kapatılmasını istemiyorum. Olabildiğince kendimi tutarak cümlelerimi kullanmaya çalışıyorum. O yüzden yetersiz olduğunu hissediyorum ama belki hissiyat olarak size geçiyordur bu. En sonunda Filistin'in özgür olacağına inanıyorum. O topraklarda, o halkın hakkı olan topraklarda yaşayacaklarına inanıyorum. Lütfen sizler de sesinizi çıkartın. Görün, gördüğünüzü belli edin. Çünkü korkuyorlar.